Bugüne kadar hep bütün tavşanları yakalamaya uğraştım. Bütün işleri aynı anda yapmaya çalıştım. Belki de hiçbirinin tutmamasının sebebi buydu. Çünkü hiçbirine %100 odaklanamıyordum. Artık şöyle yapmaya karar verdim. Aklımda çok güzel fikirler olsa da sadece bir tanesini seçiyorum. Birinci projemiz bu. Buna yatırım yaptık. Bunu büyütmemiz lazım. Personeller bulundu. Her şey düzen kuruldu yani. Şu an yine ben başka bir projeye geçemem. Çünkü bu projenin yürüyeceğinin %100 garantisi hala yok. Belki biz başında durmasak, ortaklarım da ben de ilgilenmesek belki yine yürümeyecek. Başında durduğun zaman %100 odağını ona verdiğinde düşünmediğin şeylerin yanlış gittiğini görerek onları da doğruya çevirebiliyorsun. Bu da zaten işin büyümesine katkı sağlıyor. Bugün bu yürüyüşte ortaklarım da benimle birlikte olacak. Sabahın erken saatinde evlerine girip onları uyandırdım. Erken yürümenin en sevdiğim yanı, yürüyüş yaparken aklınıza kötü düşünceler gelmiyor. Stresli şeyler düşünmüyorsunuz ve sadece pozitif düşüncelerle işe tekrar baktığınız zaman aslında gerçekten her şeyin iyi gittiğini fark edebiliyorsunuz. Bu her işte geçerli. Ortaklarımla vakit geçirirken şunu fark ettim. Gerçekten çevrenizdeki kişiler ilerleyip ilerleyemeyeceğinizi belirleyen kişiler. Doğru insanlarla vakit geçirmek zorundasınız. Bir yerlere gelmek istiyorsanız. Bende daha önceden çok fazla para hırsı vardı bence. Bir an önce her şey olsun istiyordum ama bunun böyle olmadığını ben hayatımdan 7-8 sene vererek öğrenmiş oldum. Tek bir odak, tek bir proje. O proje gerçekten başarılı olduktan sonra ikinci bir projeye başlanması gerekiyor. Ya da çok hızlı büyür mesela bir proje. Başına müdürlerini koyarsın. O zaman da tamam. Başka bir şey kafanı bölebilirsin. Ama o olmadığı zaman maalesef tek bir projeniz varken ikinci bir projeye atlamak, kafanızı bölmek hiç mantıklı değil. İkisinin de yürümemesini sağlıyor. Ben önceden diyordum ki, bunu yaptık, bu tamam yürüyor. İkincisine de başlayayım, ikincisi de yürüsün. Asla öyle olmuyor. İkisi de yanlış gitmeye başlıyor. Bundan dolayı artık sadece tek bir projeye odaklıyım. Kesinlikle bunu yapmanızı öneriyorum. Eğer siz yine ben aynı anda birkaç proje yaparım diyorsanız maalesef ki acı sonla siz de karşılaşacaksınız. Ben bunun bilgisini önceden size vermiş olayım. Çünkü böyle bir sistem yok. Bu olmuyor. Çok önemli bir şey var. O da çevrenize güvenerek kesinlikle iş yapmamanız lazım. Bunu ben geçmişte denedim. Örnek veriyorum, telefon kılıfı, tamam mı? Herkesin telefonu var. Dedim ki telefon kılıfı getirtsem işte 200 tane arkadaşım zaten kesin alır, şöyle olur, böyle olur. Hiçbiri almıyor arkadaşlar. Herkes yüz yüzeyken diyor ki çok iyi fikir kanka, çok güzel büyür, şöyle olur, böyle olur ama iş telefon kılıfı satışına gerçekten başladığınız zaman herkes yok oluyor. Kimse olmuyor etrafta. Bu sistem olmuyor. Ben bunu da denedim. Bununla da büyümeyi denedim. Kesinlikle yürümüyor bu şekilde. Hayatımın 7-8 senesinin böyle işlere gitmesinin sebebi de buydu. Başımda bir mentor olmadığı için kendi yaptığım yanlışlar beni doğru yola götürüyor. Bu kanalda da ben size bunlardan bahsedeceğim ki hayatınızdan 7-8 yılı siz de böyle şeyler için harcamayın. O kadar plan yapıyorsun, o kadar program yapıyorsun, her şey hazır, marka kuruluyor, bütün o baskı sürecidir, web siteleridir falan filan. Satışa geliyorsun, kanka web sitem aktif olduğu alabilirsin diyorsun. Kimse yok, tanımıyor gibi. Çok değişik. Gerçekten çok değişik. Yani bu 200 kişi varsa etrafında 5 kişi alıyor yani. Ama diğerleri de her zaman şöyle, kanka proje nasıl, harika değil mi? Mükemmel gidiyor biliyorum, şöyle böyle. Destek olmaya gelince kimse yok. O yüzden kurduğunuz sistemler kesinlikle çevrenize bağlı olmamalı. Olursa yürümüyor. Ya da bu benim çevremde böyle oldu yani. Ben kendi çevremle hiçbir işi yürütemedim. Hep yabancılar daha çok destek oldu yani, öyle söyleyeyim. Ama sorsanız çok da iyi dostlarım vardır yani, herhangi bir şey başıma gelsin. Gerçekten insanlar yardımcı olur, çözer eder ama konu parayla ilgili olduğu zaman bu böyle olmuyor. Örnek veriyorum, buradan dünyanın öbür ucuna tatile gitmek isteyeyim. Benle gelecek 50 kişi bulurum. Gerçekten bulurum. Ama 50 kişiye su satamam. Almazlar yani. Öyle bir matematiği var bu dengelerin. Bu videoyu izleyenler arasında daha önceden iş yapmış, daha önceden iş denemiş olan arkadaşları yorum yapmaya davet ediyorum. Lütfen yazın. Kardeşim haklısın. Ben de çevreme güvenerek bunu yapmayı denedim. Olmadı. Her şey düşündüğümüz gibi olmuyor. Sistemler daha farklı işliyor. Bunları lütfen yazın. Ya da deyin ki, hayır kardeşim ben çevreme güvenerek şöyle bir dükkan açtım. Herkes geldi etti bilmem ne. Sen yanlış düşünüyorsun.
Bunu da yazın ki ben anlayayım. Ben mi çevremi yanlış kurdum? Çevresiyle plan yapıp da iş hayatında güzel yerlere gelebilen insanlar gerçekten var mı? Bizde bu kadar birbirini tutma var mı yani? Benim çevremde yok. Ben onunla yapamadım. Dolayısıyla merak da ediyorum. O yorumları tek tek okuyacağım. Daha önce iş denememiş arkadaşları korkutmak istemiyorum. Tabii ki çok iyi arkadaşlarınız da çıkacak. Gerçek arkadaşlarınız kim? Kimler size soğuk davransa da gerçekte size destek oluyor? Bunların hepsini göreceksiniz. İş dünyası, yeni bir iş denemek, sıfırdan bir şey kurmak o kadar fazla şey öğretecek ki size. Ya bütün düşmanlarınızın aslında düşman olmadığını, dostlarınızın aslında dost olmadığını, o insanlar arasında kalanlar bütün ömrünüz boyunca sizinle olacaklar. Ben de mesela bazı gerçek dostlar elendi, bazı düşmanlar dost oldu gibi o kadar fazla şey oluyor ki. Ve mesela herhangi bir konuda bir yardıma ihtiyacım olsun. Direkt bir dostumu ararım. İsimler önemli değil. Anında çözer. Örnek veriyorum, sözleşme lazım. Direkt avukat arkadaşıma atarım. Anında bana o sözleşme gelir. O benden bir şey ister, anında yapılır. Yani bağlar çok kuvvetleniyor. Tam bilmiyorum, belki yaşlarla da alakası olabilir. Hepimiz olgunlaşıyoruz. Herkesin hayatından bir sürü insan eksiliyor. Çok fazla şey oluyor etrafta, yetişemiyorsun. Hayat daha bir yoğunlaşıyor. Kısaca öyle söyleyeyim. Ve bu yoğunluk hayatınızın devamında kimlerle olacağınızı belirliyor. Hayat gerçekten çok güzel, çok değişik. Asla ummadığınız şeylerle karşılaşıyorsunuz. Özellikle yeni bir iş kurarken. Daha çok şey var arkadaşlar. Herkes farklı yollardan yürüyor. Herkes farklı şeyler görüyor. Ben kendi gördüklerimi burada sizlerle paylaşıyorum. Kanalıma abone olarak siz de bu serüvene ortak olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.